Adım Doktor Çiğdem Acil. Ben kalp ve damar cerrahisi uzmanıyım. 22 yıllık hekimim, 12 yıllık uzmanım. Uzun bir süre çeşitli kurumlarda çalıştıktan sonra kısa bir süredir de kendi kliniğimde serbest hekimlik yapıyorum. Ben özellikle varis ve periferik damar hastalıklarıyla ilgileniyorum. Varisin estetik tedavisini gerçekleştiriyorum. Varis hem estetik kusur yaratan bir durum hem de ilerlediği takdirde sağlık sorunlarına yol açabilen bir durum. O yüzden tedavi olduklarında insanlar hem önemli bir sağlık sorunlarından kurtulmuş hem de kozmetik bir probleminden kurtulmuş oluyorlar. Şimdi varis en basit tanımıyla toplar damarların genişleyip kıvrılarak normal fonksiyonlarını yerine getiremediği, işte ciltten kabarık hale geldiği bir rahatsızlık. Toplumda görülme sıklığı hayli fazla. Ortalama %20'ler civarında. Tabii bu yaş gruplarına ve cinsiyete göre değişiyor ama yani her 5 kişiden birinde varis var diyebiliriz. En büyük nedeni genetik. Özellikle anne geçişli. Genetikten sonra ikinci sırada sayabileceğimiz mesleki yatkınlık. Bir diğeri cinsiyet. Kadınlarda erkeklere nazaran 3 kat fazla görülüyor. Aşırı kilo. Çünkü özellikle karın bölgesindeki yağlanmanın fiziksel bası oluşturması nedeniyle bu oluşuyor. Hamilelik dönemi hem hormonlar hem de bebeğin ve gebelik kesesini yarattığı yine fiziksel bası nedeniyle özellikle bacaklarda varis oluşuyor. Yani varis vücudun her yerinde olabilir. Tüm organların çevresinde olabilir ancak bacaklarımızda daha sık. Şimdi kliniğimize gelen her hastadan tabii detaylı bir tıbbi öykü alıyoruz, anamnez dediğimiz. Bu hekimin en çok önemsediği dönem oluyor. Burada hastanın şikayetlerini dinliyoruz. Ondan sonra fizik muayene kısmına geçiyoruz. Fizik muayenede hem görsel olarak tabii ki muayenemizi yapıyoruz hem de çeşitli aletlerin de yardımıyla, ki burada altın standart kullandığımız cihaz toplar damar renkli Doppler ultrason, venöz renkli Doppler ultrason olarak geçiyor. Bu bizim için gold standarttır. Tanı koydurucudur. Ayrıca çeşitli ven yani toplar damar görüntüleme cihazlarından da yardım alabiliyoruz. Varis eski yıllarda sadece cerrahiyle tedavi edilmeye çalışılıyordu. Bu cerrahinin nüks oranı da yüksekti. Fakat son yıllarda artık modern tıbbın da bize sunduğu nimetlerden yararlanarak endovenöz ablasyon dediğimiz, yani ultrason eşliğinde damar içi ısı kaynaklarından yararlanarak çeşitli enerjilerden, bu lazer ablasyon olabilir, radyo frekansal ablasyon olabilir, buharla kapama olabilir, yapıştırıcılarla kapama olabilir, çeşitli biyokimyasal yapıştırıcılar veya hem mekanik hem kimyasal yapıştırıcılar kullanarak damarın, yani varisli damarın ortadan kaldırılması hedefleniyor. Tabii eski cerrahi prosedüre göre başarı oranı çok daha yüksek, nüks oranı çok düşük, ki bu çok önemli. Çünkü toplumda şöyle bir algı var. Varis ameliyat olsam bile ileride tekrar olacak diye yanlış gelişmiş bir algı var. Çünkü bu yeni tekniklerle nüks çok düşük. Neredeyse görmüyoruz. Varis ameliyatları yerine geçen bu yeni teknikler, yani lazer ve radyo frekans ablasyonda süremiz çok kısa. Özellikle tabii hastadan hastaya değişmekle birlikte, yani çok yaygın varisleri olan bir hasta değil de sadece tek bir varisli damarı var, ona müdahale edeceğiz. 15-20 dakika gibi bir süreden bahsediyoruz. Hasta aynı gün içerisinde taburcu oluyor. Herhangi bir pansuman ihtiyacı duymuyor. Çünkü bir dikiş, yara izi söz konusu değil. Ertesi günden itibaren normal sosyal yaşantısına geri dönüyor. Yani oldukça konforlu. Estetik sorunu olan hastalarımız genelde yaygın, kılcal ve biraz daha ciltten kabarık varisleşmiş dalları olan kişiler. Bunun tedavisi normal poliklinik ortamında oluyor. Az önce saydığım teknikler ameliyathane koşullarında yapılıyordu. Ancak diğeri, yani kılcal varisleri olan hastalar normal muayenehanelerde, polikliniklerde seanslar halinde tedavi görüyorlar. Bu da biz ortalama 3-4 seans diyoruz ama hani çok yaygın varisleri olan, artık harita gibi bir bacağa dönüşmüş şikayetleri olan kişilerde 1 yıla kadar uzayan tedavi olabiliyor. Yani 8-10 seans kadar hastanın tedaviye ihtiyaç duyması söz konusu. Yazın yapılmaz değil ama önerimiz sonbahar ve kış ayları. Sezonun kış mevsiminin başında başlıyoruz, sonbahar aylarında. Bahara kadar bu işi bitirmiş oluyoruz. Çünkü güneşten korumak gerekiyor ve bizim yaptığımız müdahaleden sonra bir elastik bandaj uygulaması gerekiyor. Yazın sıcaklarında tabii o bandajla gezinmek zor. Bir gün kalıyor kişinin bacağında. Bazı hastalarda 48 saat öneriyoruz. Ama 1-2 gün daha iyi olsa
o görüntüyü çekmek ve daha sonra uygulama alanlarında güneşten korumak için çaba sarf etmek zor olsa gerek. O yüzden genelde kışın öneriyoruz. Ağrılı ve acılı bir işlem değil. Çünkü zaten biz bacağı uyuşturarak yapıyoruz bunu. Kişi ağrı, acı hissetmiyor. Son derece konforlu. Bu anlamda tedavi ettiğim hastalardan aldığım en sık geri bildirim, keşke daha önce yaptırsaydım, neden bunca yıl bu sıkıntıyı çektim şeklinde oluyor. Şimdi variste tabii mesleki yatkınlık çok önemli. O yüzden ayakta çalışan insanlara önerim. Hani öğretmen hastalığı da bilinir. Ve ofis çalışanları, sürekli oturanlar. Yani sabit bir pozisyonda ayakta durmak da risk faktörü variste. Sürekli oturarak hareketsizlik, masa başı 8 saat bir bilgisayarın başında çalışmak da risk faktörü. Bunun dışında bayanlara önerim topuklu ayakkabı kullanımını azaltmaları. Topuklu ayakkabının şöyle bir sorunu var. Şimdi normalde toplar damarlarımıza bacak kaslarımız kasılıp gevşeyerek bir pompa vazifesi görüyor ve aşağıdan yukarı doğru kanın gönderilmesine destek oluyorlar. Ancak topuklu ayakkabı giyildiğinde bacak kasları devamlı olarak kasılı pozisyonda kaldığı için bu pompa vazifesi ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla topuklu ayakkabı kullanım sürelerini günde 1 saatin altında tutmaları en büyük önerim.